Acayip Tarifler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle çatlamayan, patlamayan, kızarırken hiçbir yere dağılmayan sigara böreği hazırlayacağız. Önüme yufkamı aldım. Yufka ikiye katlı. Tam ortasından kesiyorum. Önce tabii ki yufkalarımı hazırlamam lazım. Üçgenler hazırlayacağım. Benim önümdeki bayağı büyük bir yufka. Ben bir tane yufkadan 12 tane börek yapacağım. Eğer sizin kullandığınız yufka küçükse daha az da daha küçük üçgenlere de bölebilirsiniz. Şöyle birbirine yakın üçgenler olacak şekilde göz kararı kesiyorum. Çok da birbirine yakın olmadı gördüğünüz gibi ama problem değil. Önemli olan üçgenleri elde etmek. Yufkalarım hazır. Şimdi iç harcını size göstereyim. İç harcında lor peyniri kullanıyorum. Eğer sigara böreğini peynirli yaptığınızda yağlı bir beyaz peynir kullanırsanız İstediğiniz kadar iyi sarın, kızarırken peynirler böreğin dışına çıkacaktır ve patlama olacaktır ki bu peynir patlamaları çok tehlikelidir. O yüzden benim kullandığım gibi güzel bir lor kullanırsanız, bakın hiç kuru değil, oldukça nemli, çok az tuzlu, şahane bir lor peyniri. Bu benim kullandığım lor peynirini ben Migros'tan kaşar loru diyerek alıyorum. Bu asla bir reklam değil. Eğer çevrenizde Migros varsa bence deneyin, bana hak vereceksiniz. Çok lezzetli bir lor. Ben lezzetine biraz daha lezzet katmak için toz kırmızı biber kullanıyorum. Benim kullandığım toz biber tatlı. İsterseniz acı kullanarak daha böyle hafif acılı sigara börekleri de hazırlayabilirsiniz. Şöyle toz biberle hem lezzetleniyor hem de biraz renklenmiş oluyor. Yanıma şöyle bir kaseyle de su aldım. Böreklerin ucu açılmasın diye suyla ıslatarak kapatacağım. Ne kadar yoğun peynir tadı istediğinize bağlı olarak peynir miktarını ayarlayabilirsiniz. Geniş tarafa peyniri böyle ince bir sıra halinde aldım. İki yanı içe katlıyorum. İki tane sarma yöntemi var. İkisini de göstereceğim. İki yanı içe katlayıp şöyle buradaki boşluğu üstüne kapattıktan sonra çok sıkmadan, yani sımsıkı sararsanız lor peyniri de patlar. Çok sıktığınızda içeride pişme sırasında genleşmeye imkan vermiyorsunuz çünkü. Çok sımsıkı değil, gayet normal. Peyniri hissederek sarıyorum. Hemen şu ucunu suya batırıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Bu şekilde birinci böreğim hazır. Diğer katlama yöntemini de size göstereyim. İki yöntemde makbul. İkisini de kullanabilirsiniz. Bu yöntemde de peyniri yine aynı şekilde ortaya yerleştirdim. Buradaki büyük kısmı önce buraya kapatıyorum. Sonra kenarları içeriye alıyorum. Ve yine çok sıkmadan bunun üstüne basa basa duruyorum. Bakın şuradaki parçaları da parmağımla içeriye doğru bastırıyorum ki şekilsiz böreklerim olmasın. Çok sıkmadan böreğimi sarıyorum. Şimdi ben yufkalarımı bitireyim. Hemen size kızartıp ne kadar güzel olduğunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi sigara böreklerimi sardım. Şimdi yağın altını açacağım, kızartacağız. Ben bir kısmını buzluğa kaldırmak için böyle poşetledim. Kilitli poşete koyduğum zaman böyle kilidinin bir kısmını kapatıyorum. Tek sıra halinde börekleri diziyorum. Sadece şu kenarda minik bir boşluk bırakıyorum. Bir pipetin girebileceği kadar. Buraya kadar iyice kapatıyorum ve bu pipetle içindeki havayı çekiyorum. Hemen pipeti çekip burayı kilitliyorum. Bu şekilde buzluğa kaldırıyorum. Buzlu kızartanlar da var ama ben buzlu kızartmıyorum. Kızartacağım zaman buzluktan gece çıkartıyorum. Buzdolabının normal yerine alıyorum. Buzdolabında çözüldükten sonra sabah kahvaltıya kızartıyorum. Böyle kilitli poşetiniz yoksa şu şekilde buzdolabı poşetlerine de dizerek tek sıra halinde havasını çektikten sonra bağlayarak dondurabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi bu börekleri kızartalım. Yağımın altını açtım, ısındı. Bu boy bir tava için şöyle orta bir göz kullanıyorum. Çok büyük bir göz kullanmıyorum. Eğer bu tavayı çok büyük bir göze koyarsam yağım gereğinden fazla kızacaktır. Böreklerin dışı hemen kavrulup içi çiğ kalacaktır. Ben bunu istemiyorum. Dışı içi birlikte eşit pişsin istiyorum. Şöyle bakıyorum. Evet, yağım ısınmış. Çok kızgın yağın içine atmıyoruz. Bunu unutmayın.
Bu arada tavamın içinde şöyle bir parmak kadar yağ var. Yani böreklerin yarısı yağın içinde, yarısı yağın dışında. Şimdi bu tarafları kızarınca tersini çevireceğim. Bakın ilk koyduğum börekten çevirmeye başlıyorum. Böyle altın sarısı en ideal renktir. Gördüğünüz gibi peynirlerde hiçbir patlama yok. Eğer dediğim şekilde yaparsanız sizin de böyle tertemiz, çok güzel kızarmış altın sarısı börekleriniz olabilir. Kızaran börekleri bir havlu kağıt üzerinde fazla yağını alana kadar dinlendirip sonra servis tabağına alacağım. Gördüğünüz gibi sigara börekleri şahane oldu. Hiçbir şekilde patlama, dışlarında bir kirlenme yok. Şöyle size hemen bir çıtırtısını da dinletmek istiyorum. Umarım mikrofonuma yeterince gelir çıtırtı sesi. Şöyle size içini de göstereyim. Eğer netlerse kameram. Bakın içi de hiç çiğ değil. Gayet de güzel pişmiş ve gerçekten de çok lezzetli. Çıtır çıtır. Sigara böreğini kim sevmez ki? Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.